1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. 1A sınıfından Caner Metin'den herkese kucak dolusu merhaba. Yıllardır 1A'ları içe içe, karaciğeri eline almaya yaklaşmış ve hariciye sınıfındaki tüm unsurlarını uyuz gibi kaşındıran yaralar sarmış bir bedenle karşınızdayım. Arto Tunç Boyacıyan'ın şarkısını yaptığı gibi hay bedenim, hay bedenim, beni affet hay bedenim diyerekten yine felsefe dolu bir muhabbet ile günü kurtarmaya çalışacağız. Bedeni hor kullanmış olabiliriz ama akıl az bulanık olsa da yerli yerinde sayılır çok şükür. Filozofiyle amatörlüğün ötesinde bir hevesle ilgilenen cevval ve dikkatli dinleyiciler burada Descartes'in Kartezyen aklına ve akıl beden ikiliğine gönderme yaptığımı fark edeceklerdir. Neye yarayacaksa. Hafta boyunca düşündüm, taşındım. Söylediğim gibi epeyce de kaşındım ve en sonunda bu hafta sizlere 150-200 yıl önce meydana çıkıp deyim yerindeyse ortalığın amına koymuş bir abiden söz etmeye, yıllar yılı kolluk kuvvetlerimizin aklını böyle nur yüzlü bir dedenin nasıl olup da teröristin ağ babası olduğu sorusuyla kurcalamış olan anlı şanlı Karl Marx amcamıza bir giriş yapmaya karar verdim. Zaten kendisi de felsefenin içinden çıkıp da Felsefenin Sefaleti diye kitap yazan, gayrı eskisi gibi felsefe yapmaya gerek yok gibisine bir atara sahip olan bu cabbar amcaya ancak bir giriş yapılabilir herhalde. Gerisini getirmeme imkan yok. Çünkü misal bir gazla başlanan Tuğla Tuğla Kapital'in de girişindeki meta bölümü okunup bırakılır genelde. Sonra da vitaminli tarafını yedim zaten gibi bir avuntuyla asıl önemli bölümü burası denilip yola devam edilir. Ki gerisini okumadığım halde meta bölümünün en parlak bölüm olduğuna ben de canı gönülden inanıyorum. Buraya kadarki muhabbeti dinleyip boş yapacak deyip çıkan çoktur gençlerden. Gençler biliyorum bu işlerin biraz modası geçti. Nostaljisi de yapıla yapıla bıktırdı ama ben yine de bir şeyler söyleyeceğim şimdi şu konuda. Ulan eskiden de o solculuk ne solculukmuş be. Oğlum ben üniversitedeyken aşağı komşumuz Naciye Hanım teyze ölünce evine girdiydim de kıyıda köşede gizlenmiş koca bir dolabın T60'lardan kalma Marksist külliyatla silme dolu olduğunu görünce ne şaşırdıydım. Başörtülü ve koyu CHP'li, dininde imanında bir teyzemizdi Naciye Hanım teyze. Meğer o zamanlar yaşlıca bir alkolik olan oğlu hızlıymış zamanında. Neyse, dikkatimi çeken şuydu ki, o zamanlar dünyayı değiştireceğim diye insanlar ne spesifik metinler okumuşlar, ne felsefe paralamışlar, ne anlaşılmaz analizlerin deryasında yıkanmışlar. Lenin'in Materyalizm ve Ampriyokritisizm diye kitabı var mesela. Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Aşağı Fakılar köyünden çıkıp inşaat mühendisliği ya da eczacılık okumaya gelmiş bir insansın ve bu kitabı okuyorsun, düşün. Neyse, artık yavaş yavaş dünyadan çekilen, insanların ardından hafif de ürperir gibi böyle derin hoca, kuvvetli hafız diye fısıldar gibi cezaevinde Kapital'i 8 kere okumuş dediği abiler vardı misal eskiden. Gerçekten ancak savaşsız, sömürüsüz ve sınıfların olmadığı bir dünya gibi yüceler yücesi bir ideale bağlanmış olarak çekilecek bir çile olsa gerek. O zaman konumuza dönelim. Tabii giriş yapacağım dediysem Marx'ı, Marksizmi baştan anlatacak değilim. Boşa beklemeyin, zaten bilenler bilir. 1A sınıfından Caner Metin kitabı ortasından konuşmasıyla meşhurdur. Genel tanımlara Wikipedia'dan açar bakarsınız. Artık eskisi kadar sakıncalı değil ya, neme lazım Marx'ı anlatıp da adımız Marksiste çıkmasın. Bu nur yüzlü amcamızın 1A ile ağır ağır demlenirken edilecek muhabbetlere çok yakışacak 2 tane tespiti var. Sade bana değil, bomba gibi ortalığa salıp gittiği, kimsenin kayıtsız kalamadığı fikirleri üzerine koca koca disiplinlere bile temel olan tespitler bunlar. Ama işte vodkayla turşunun yanında da çok iyi gider. Evet,
100 yıl kadar önce Marx'ın, Engels'in gazına gelip ilk ciddi devrimi yapanlar Ruslardı. Ama şimdi komünist, sosyalist bir ülke falan değil Rusya. Bu konuda çok cahilce yaklaşımlara rastlıyorum. Yapmayın. Neyse, Marx'tan değinmek istediğim o iki mesele yabancılaşma ve metafetişizmi. İlki, sanayi devriminin de etkisiyle fabrikada üretim yapılmaya başlanmasına dayanan ama sonra çok çok derin yerlere götürülen bir kavram Marx amcamız tarafından. Şimdi misal köyde tereyağı üreten bir neneyi düşünün. Sütü sağar, mayalar yoğurt yapar, yoğurdu ayran eder, çalkalar yağını ayırır vesaire, al sana tereyağı. Nenem sütün çıktığı ineğin memesinin ucundan yağı süzdüğü tülbende kadar işin her aşamasına hakimdir. Fabrika işçisi öyle mi ama ya? Bantta durur, bütün gün boyu aynı vidayı sıkar misal. Sonuçta ortaya çıkanın ne olduğundan gitgide uzaklaşan bir iş yapar yani. İşte bu noktada Marx amcamız ne diyor? İnsan ürettiği şeye yabancılaşır. Tabii son raddede insanı insan yapan, insanı hayvandan ayıran, öyle kafasına göre bir şeyler yaratmak için çalışmasıdır aslında. Hayvan gibi sadece hayatta kalmak uğruna emek vermediği için insan, insandır diyor. Ve gelinen noktada çoğumuz sadece hayatta kalmak için çalışıyor olduğumuz için kapitalizm koşullarında insan kendi özel türsel niteliğine yabancılaşmıştır diyor. Yani kısacası bu düzen insanı insanlıktan çıkarır yeğenim demiş oluyor. Vallahi bana sorarsanız amcamız pek doğru söylüyor dostlar. Uzun yıllar babamın maaşından lütfettikleriyle yaşamış, çok biralar içmiş, tavuk dönerler yemiş bir Caner Metin olarak şunu bilir şunu söylerim arkadaşlar. Bu devirde çalışmak gerçekten de insanı insanlıktan çıkarır. Rahmetli Franz Kafka'nın da Detan reklamlarını andıran meşhur kitabında anlattığı gibi adamı hamam böceğinden hallice bir yaratığa dönüştürür. Aman diyeyim yolunuza bakın. Bitcoin mi zulalarsınız, çiftlik bankvari yeni çıkacak bir sisteme mi kapılanırsınız, at yarışı, iddia, milli piyango mu kovalarsınız, ne yaparsınız yapın. Bu çalışma işine olabildiğince bulaşmamaya bakın. Hatta şunu söyleyeyim. Anadan atadan bir şey kalmadığı, hem maddi hem de kültürel sermaye bakımından alt sınıflara dahil olduğu halde çalışmadan yaşamayı başarabilen adam efsanevi bir başarı yakalamış demektir. Nostaljik saptamalar yapacağım diye lafa geç girdik. Yabancılaşmayı da çok derinleştiremedik. Allah affetsin. Siz yine de hafiften temkinli olarak genç Marx'ın 1844 el yazmalarında da belirttiği gibi zaten özünde hiçbir iş fahişelikten farklı değildir falan filan gibilerden atıp tutabilirsiniz. Haftaya metafetişizmi üzerinden devam ederiz. Hatta bak iyi aklıma geldi. Ben şöyle muhabbeti biraz daha feyizlendireyim. Aranızda metafetişizmindeki fetişizm sözcüğünü duyar duymaz siki kalkmış olanların da bulunduğunu biliyor ve teessüf ediyorum. Onlara sikinize sahip olun, edep yahu diyor ve haftaya görüşünceye dek herkese esenlikler diliyorum.